Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir pişi tarifi hazırladım. Hem yumuşaklığına hem de lezzetine eminim sizler de bayılacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında 1 paket instant maya ekliyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız suyun ılık olmasına lütfen özen gösterin. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. Sonrasında elimle yoğuracağım. Bu aşamada lütfen dikkatli bir şekilde un ekleyin. Çünkü hazırladığımız hamurun çok yumuşak olması gerekiyor. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa pişileriniz de o kadar yumuşak olacaktır. Biraz daha un ilavesi yaptıktan sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Hamur çok yumuşak ve ele yapışan bir kıvamda olduğu için bu aşamada yoğurma kabında yoğuruyorum. Tezgaha almaya gerek yok. Hamuru bu şekilde toparlanana kadar yoğuruyorum. Sonrasında elimi ıslatarak yoğurma işlemine devam edeceğim. Hamuru yeteri kadar yoğurdum ve istediğim kıvama ulaştım. Biraz önce de belirttiğim gibi şimdi elimi ıslatıyorum. Bunun için ayrı bir kaseye su koydum. Yumruklayarak yoğurma işlemine devam ediyorum ve elimi arada bir ıslatıyorum ki hamur elime yapışmasın. Bu şekilde yaklaşık 2 dakika boyunca yoğuruyorum. Ne kadar çok yoğurursanız hamurunuz o kadar kaliteli ve güzel olacaktır. Hamur yoğruldukça kıvamı çok daha güzel oluyor. Ne kadar yumuşak ve ele yapışan bir kıvamda olduğunu görüyorsunuz. Güzelce yoğurduğum hamurum artık hazır. Şimdi üzerine streç film ile kapatarak 1 saat boyunca mayalandırıyorum. Bir saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Üzerindeki streç filmi kaldırıyorum. Sonrasında hamurun havasını alıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı ihmal etmeyin ki yerken mayanın tadı ağzınıza gelmesin. Hamur kesme kartı ile kenarlardan içeri doğru katlayarak hamurumun havasını alıyorum. Bezelerimi daha eşit alabilmek için bu aşamada mutfak terazisi kullanıyorum.
Hamurum ortalama 1120 grama denk geldi. Bunu da eşit olacak şekilde 8 parçaya ayırıyorum ve hazırlıyorum. Bezelerimin tamamını hazırladıktan sonra yuvarlıyorum. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra da bir 15 dakika dinlendireceğim. Süre sonunda hemen hamurlarımı açarak kızartma işlemine geçeceğim. Diğer bir taraftan da yağlı kağıdı 4 eşit parçaya kestim. Beze haline getirdiğim hamuru yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Böylelikle hamuru açarken ekstra un kullanmayacağız. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Bezelerimin tamamını hazırladım ve fırın kağıdının üzerine koydum. Şimdi üzerlerini bir bezle kapatarak 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda hamurlarım tekrar kabardı ve mayalandı. Şimdi yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar yağlı kağıdın üzerinde açıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi yağlı kağıt sayesinde ekstra un kullanmıyoruz. Bu sayede de tavamızın dibine un birikmemiş oluyor. Bezelerin tamamını yağlı kağıdın üzerinde açarak hazırlıyorum. Son hamurumu da açarak hazırlıyorum. Bezelerin tamamını açarak hazırladıktan sonra ortalarına bir delik açıyorum. Bu yaptığımız işlem sayesinde pişilerimizin her yeri eşit şekilde kızarıyor. Diğer bir taraftan da tavaya bolca sıvı yağ aldım ve kızdırıyorum. Şimdi kızgın yağın içerisine yağlı kağıt ile birlikte hamuru koyuyorum. Yağlı kağıt sayesinde hem de bazlamalarımızın şekli çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi birkaç kez sallayarak bu şekilde çeviriyorum. Bu işlem sayesinde yağlı kağıttan hamuru çıkarmak oldukça kolay oluyor. Yağlı kağıdı hamurun altından aldıktan sonra arada bir çevirerek kızartma işlemine devam ediyorum. Pişilerin yumuşak olması için ve içerisinin de güzelce kabarması için çok fazla kızartmamaya özen gösterin lütfen. Altın sarısı rengini alana kadar kızartmanız yeterli olacaktır. Pişimi yeteri kadar kızartarak hazırladım. Kızaran pişimi fazla yağından arındırmak için kağıt havlu serdiğim tepsiye alıyorum. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Yağlı kağıt ile birlikte tavaya koyuyorum. Bu şekilde birkaç kez sallıyorum ve çeviriyorum. Sonrasında yağlı kağıdı tavanın içerisinden alarak kızartma işlemine devam ediyorum. Pişiyi birkaç kez çevirerek kızartıyorum. Böylece hem her yeri eşit şekilde kızarıyor hem de içi gayet güzel pişiyor. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden hiç tereddütsüz tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Pişilerimin tamamını kızarttım ve artık servis için hazır.
Pişileri hemen kızartınca sıcak sıcak servis ediyoruz. Gördüğünüz gibi her birinin şekli çok düzgün ve çok güzel oldu. Puf puf yumuşacık pişilerim artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.